Bu gördüğünüz 4 kişi Hüseyin ailesi. İran'ın güneyinde yaşıyorlardı. Çiftçilikle uğraşıyorlardı ve çok mutlulardı. Çünkü İran tarımda kendine yetebilirlik amacıyla tarım alanlarını 3 katına çıkarmış ve onlara teşvikler sağlamıştı. Sonra bir gün işler değişmeye başladı. Tarlalarını sulayamadılar çünkü yeraltı suyu bitti. Hatta bırakın tarla sulamayı, içmek için su bulmaya bile zorlanır hale geldiler. Ve bunun çözümü olmayan bir sorun olduğunu fark ettiler. Yani bir daha o bölgeye asla su gelmeyecekti. Baba Reza artık sulanamadığı için ürünlerin tamamen kuruduğu tarlasını gezerken ne yapacağını düşünüyordu. Yapılabilecek tek şey vardı. Bu toprakları terk etmek. Ama nereye? Tahran'a gitseler orada da su sıkıntısı var. Bu durumda nereye gidilebilir? Tabii ki Türkiye'ye. İran'ın suyu bitti. Yani milyonlarca insan suya ulaşamıyor ve bu sürecin ucu Türkiye'ye dokunabilir. Çünkü 50 milyon İranlının yurt dışına göç etme ihtimali var ve işte bugün enine boyuna bu konuyu konuşuyoruz. Su krizi genel olarak dünyanın bir gerçeği. Hatta OECD raporları 2050 yılına kadar dünyada su talebinin %55 artacağını öngörüyor. Bu da özellikle Akdeniz Havzası gibi. Zaten su stresi altındaki bölgelerde ciddi su krizlerine neden olacak. Su krizi dediğiniz şey sadece o bölgedeki insanların su temininde zorlanması olarak görülmemeli. Bunun ekonomik, siyasi, toplumsal birçok farklı yönden etkileri olur. O yüzden bu yıllarda hükümetlerin bu konuda çok ciddi, etkili ve bilimsel adımlar atması gerekiyor. Ülkeler, özellikle bizim coğrafyamızda bundan sonra suyunu çok daha planlı şekilde kullanmak zorunda. Peki bunu yapmazsak ne olur? Ne olacağının fragmanını şu an İran yaşıyor. İran son 5 yıldır ciddi bir su kriziyle boğuşuyor. Mesele bu yıl tamamen içinden çıkılmaz bir hale gelmiş durumda. Şu an başkent Tahran'a su sağlayan barajların neredeyse tamamı boşaldı. Ülkedeki büyük göller kurudu. Büyük şehirlerde içme suyu temini bile zorlaşmış durumda. Tabii suyun yokluğu sadece içme suyu konusunda sıkıntı yaşatmıyor. Tarımsal üretim de, hidroelektrik enerji üretimi de ciddi tehdit altında. Şu an ülkenin güney eyaletlerinde tarımsal faaliyetler durma noktasına geldi. Yani kuraklık, diğer bir deyişle su kıtlığı şu an İran'da gıda güvenliğini bile tehlikeye atmış durumda. Tabii bunun çok farklı etkileri oluyor. Şu an tarımsal geçim kaynakları azaldığı için milyonlarca insan kırsal alanlardan şehirlere göç etti ya da etmek üzere. Göç hareketleri sadece yurt dışından geldiği zaman değil, yurt içinde de kitlesel şekilde gerçekleşiyorsa çok büyük sıkıntılara sebep oluyor. Şu an İran'da şehirlerin altyapıları bu göçten kaynaklanan yoğun nüfusun ihtiyacını karşılayamıyor. Sosyal tesisler, kamu binaları artık taleplere yetişemiyor. Su kıtlığı ülkenin farklı bölgelerinde iç gerilimlere bile sebep oldu. Hatta bazı yerlerde şiddetli çatışmalar yaşandı. Bu durum İran halkında ciddiye alınması gereken seviyede bir umutsuzluğa da sebep oldu. Yani krizin önemli bir psikolojik boyutu bile var. Zaten bu yüzden artık mesele ulusal güvenlik sorunu olarak nitelendiriliyor. İran bundan 5 yıl öncesine kadar su stresi yaşayan ülkelerden biriydi. Yani hiçbir zaman su zengini değildi zaten. Bu arada su stresi altında olmak demek de kişi başına yıllık 1700 metreküp suyun düşmesi demek. Eğer 1000 metreküpün altına düşerse o zaman su kıtlığı diye adlandırılan süreç başlıyor. İran dediğim gibi su stresi yaşayan bir ülke. Hatta yıllar geçtikçe su kıtlığına doğru ilerleyen, yani bugün yaşadığı krize gümbür gümbür koşan bir ülke. İran son yıllarda 100 birimlik yenilenebilir su kaynağına sahipken 110 birim tüketimi yapıyor. Bu da her yıl krizlerin yaşanmasına ve geri dönülemez çöküşlere sebep oluyor ve her yıl bir öncekini aratır durumda. Peki bunun sebebi ne? Yani mesele sadece iklim krizi mi? Bakın, iklim krizi dendiğinde şöyle bir yanlış algı var. Biliyorsunuz küreselciler diye adlandırılan bir grup küresel ısınma başlığı altında devletlere bir şeyler dayatıyor. Burada rahatsız edici bir durumun olduğu kesin. Ama iklim değişikliği diye bir gerçeğin varlığını inkar etmenin de bir anlamı yok. Bunu biz bile yaşıyoruz. İklim günden güne değişiyor. Hanginiz çocukluğunda gördüğü yağışları şu an görebiliyor? Yani ortada değişen bir şey var. Sebebi ne olursa olsun. Bu İran için de geçerli. İran'da da yağışlar sürekli azalıyor. Bu doğru. Ama İran'da bugün yaşanan krizin esas sebebi azalan yağışlar değil. Daha doğrusu şöyle diyelim. Başlıca sebebi o değil. İran'ın su sorunu üzerine çalışma yapan uzmanların ortak görüşü şu şekilde. İran'daki su krizinin sadece %18'i iklim kaynaklı. %82'si insan kaynaklı hatalardan oluşuyor. Peki nasıl? Öncelikle İran'ın burada yaptığı en büyük hata yıllar boyunca bu krizi kabul etmeyişiydi. İran hükümeti buradaki payını
payını kabul etmek yerine iklim değişikliğini suçladı. Bu şekilde sorumluluğu dışsallaştırmaya çalıştılar. Kendi politikalarını da eleştirilerden uzaklaştırmaya çalıştılar. Ama olmadı. Çünkü İran'da bu konuda artık mızrak çuvala sığmıyor. İran hatalı bir sürece girdi. Gıda konusunda kendi kendine yeten ülke olma amacıyla bir yola çıktılar. Yani bir tarım devrimi başlattılar. Hatalı olan kısım elbette bu değil. Böyle bir devrim başlatacaksanız bunun altyapısını da hazırlamanız gerekiyor. Yani İran sadece çiftçilik yapabilecek insanları buna teşvik etti. Ama modern sulama yöntemlerini sisteme dahil etmediler. Geleneksel tarımı teşvik ettiler. Bu geleneksel tarım da yeraltı sularının kontrolsüz şekilde tüketilmesini sağladı. Mesela verebileceğimiz en güzel örnek Urmiye Gölü'nün kuruması. Bugün kurumasını konuştuğumuz Urmiye Gölü nasıl bir göl biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nden yaklaşık 1,5 kat daha büyük. Van Gölü 3755 km² iken Urmiye Gölü 5200 km². Yani arada ciddi bir fark var. İran'daki yanlış politikalar böyle bir gölün bile tamamen yok olmasını sağladı. İran bir anda tarım alanlarını 3 katına çıkardı. Ama bu arazileri mekanize etmedi. Yani modern sulama yöntemlerini kullanmadı. Akademik çevreler hükümeti bu konuda uyardı ama dinlemediler. Bu konuda protestolar yapıldı. Bu protestoları suç saydılar. En nihayetinde geldiğimiz noktada Urmiye Gölü büyük oranda kurudu. Çünkü tarım için yeraltı suları o kadar kontrolsüz çekildi ki göl buraları besleyemedi. Kendisi yok oldu. Ama mesele sadece bununla sınırlı bile değil. Urmiye Gölü'ne akan önemli nehirlere kontrolsüz şekilde barajlar yaptılar. Baraj inşa etmek yanlış değil ama bunun planlı yapılması gerekiyor. Daha da önemlisi Urmiye Gölü'ne su akışını kesecek şekilde gölün içerisinde belli alanları doldurup oralara yol yaptılar. Bu kadar hatalı hareketler oldu ve devasa bir göl neredeyse tamamen kurudu. Bu gölün kuruması çevrede tarımı iki açıdan bitirdi. Hem su kaynağı yok oldu hem de tuz fırtınaları başladı. Bakın toz fırtınaları demiyorum, tuz fırtınaları. Urmiye dünyanın ikinci büyük tuz gölüydü. Kurumasıyla birlikte bir tuz yığını kaldı ve bölgede tuz fırtınaları başladı. Sadece geçen yıl 80 bin kişi bu fırtınalardan dolayı Huzistan vilayetinden göç etmek zorunda kaldı. Eğer göl tamamen kurursa 15 milyon insanın bölgeyi terk etmek zorunda kalacağı söyleniyor. Bakın tam bu noktada bir felaket ihtimalinden de bahsedeyim. Türkiye'yi de çok ilgilendiren bir ihtimalden. Bu göl tamamen kurursa bizi iki şekilde vuracak. Birincisi ülkedeki bütün su kriziyle birlikte ele alındığında Urmiye Gölü'nün de kurumasıyla birlikte 80 milyonluk nüfusun 50 milyonunun ülke dışına göç etmek zorunda kalacağı düşünülüyor. Böyle bir durumda iki ülke ciddi tehdit altında kalır. İranlılar Afganistan'a gitmeye çalışmayacaklar elbette. Risk altında olan başlıca yerler Azerbaycan ve Türkiye. Bu birinci tehlike. Ki 50 milyonluk bir göçten bahsediyorum. Nasıl bir tehlike olduğunu tahmin edersiniz. İkincisi de burada yaşanan tuz fırtınaları. Bu tuz fırtınaları sadece İran'ı etkilemeyecek. Özellikle Van ve Hakkari'de de ciddi etkiler bırakacağı düşünülüyor. Bölgedeki tarım ve hayvancılığı bitme noktasına getirebilecek kadar büyük bir risk var ortada. Yani su krizi öyle bir şey ki sadece krizin yaşandığı ülkeyi etkilemiyor. Çevresindeki bütün ülkeleri de etkiliyor. Bu yüzden özellikle bölge ülkelerinin İran hükümetine ciddi anlamda baskı yapması gerekiyor. Çünkü bu konu hiçbir zaman İran hükümetinin öncelikli sorunu olmadı. Aslında bugüne kadar bu sorunu çözmek için birçok proje ortaya attılar. Ama hepsinde finansmanla ilgili bahaneleri öne sürdüler. Bahaneler derken bunların gerçek olmadığından bahsetmiyorum. Evet, böyle bir sorun var. Ülke yaptırımlardan dolayı finansmana ulaşma konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya. Ama şöyle bir şey de var. Her yıl milyarlarca doları Suriye'ye, Lübnan'a, Yemen'e akıtıp oralarda milyonlarca Müslüman sivilin ölmesi için ellerinden geleni yapıyorlardı. Yani aslında mesele sadece finansman sıkıntısı değil. Mesele bu sorunun öncelikli sorun olarak kabul edilmemiş olması. Şii Hilali diye bir ütopyanın peşine düştüler ve kendi insanlarını susuz bıraktılar. Biz bu konuda üstümüze düşeni yaptık. Suriye'deki operasyonla birlikte bu hilali yerle bir ettik. Artık bu tarafa para akıtmalarına gerek yok. O parayı ülkedeki tarım altyapısına yatırsalar başka bir hamle yapmalarına da ihtiyaç kalmayacak zaten. Çünkü şu an İran'daki suyun yaklaşık %80'i kontrolsüz şekilde tarımda kullanılıyor. Peki Türkiye için durum ne? Türkiye böyle bir sıkıntı yaşar mı? Özellikle İzmir'de şu anda neler oluyor? Böyle bir kuraklık riski gerçekten var mı? Yakın zamanda bir videoda eğer isterseniz bu konuyu da konuşuruz inşallah. Allah'a emanet olun.